Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 5 ilmek sayısında olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayacağız. Modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. 8, 8, 16, 5 ilmek de sonuna ekleyeceğim. 21 ilmekle modelimi anlatacağım. Şöyle iki tane daha alayım, hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şişimde 21 ilmeğim var. Lastiksiz başlayacağım için ben arka yüzünde bir sıra düz öreceğim. Bu zemin hazırlayacağım. Yani bu modele dahil değil arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra şöyle zemin hazırladıktan sonra ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Eğer siz lastik üzerine başlayacaksanız lastiğinizin ön yüzünde modeli kurabilirsiniz. Evet, sıramı tamamladım. İlmeklerimin tamamını düz ördüm. Bir sıra şöyle zemin olarak hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Bakın, kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, 1 ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir kez kurduk modelimizi. 3 ters ilmek, 1 artırma, 2 ilmeği sola doğru kestim. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Tekrar ediyorum. 3 ters ilmek, 3 ters ilmek ördüm. 1 artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında 3 düz ilmek, bir kez daha kurdum. Şimdi sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağız. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Daha sonra geldim bu 5 düz ilmeğe. 5 düz ilmekte birincisini düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şu kesme yaptığım ilmeğe gelince bir sonrakini de alarak yine düz örerek sola doğru kestim. Devamında 2 düzümüz kaldı şimdi. 2 düz ilmek ördüm. Yine 3 ters. Ara modelimiz bu 3 terslerimiz. Daha sonra bir düz,
Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında 2 düz ilmek ördüm. 3 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, 3 ilmek tersten sonra 2 ilmek düz. Şimdi 2 ilmek burada düz örüyoruz. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. Yine 3 ters, 1 2 3, 2 düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. 3 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Evet. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzünde. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Daha önce de dediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 yine 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra 3 ilmek düz, 3 ilmek düz, bir artırma, son kalan 2 düz ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Devamında 3 ters, 3 düz, düzlerim burada yine 3 düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra kalan 2 ilmeğimi de yine sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. 8. sıra arka yüzünde son sıramız. Bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örelim. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Hep bu 8 sıranın tekrarını yapacağız. Oldukça kolay bir model. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Model böyle devam edecek. İsterseniz
Modelin birinci sırasını tekrar kuralım. Şuraya beraber daha iyi anlaşılır olsun. Modeli tekrar kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi, bakın şu 1 ve 2. ilmeğimi aldım ve düz örerek sola doğru kestim. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 ters ilmek, 3 ters ilmek, bir artırma, sıradaki bu 2 düz ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 3 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelin birinci sırasını tekrar kurduk. Model böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve güzel, gösterişli bir model. Bir de daha önce şöyle bir parça yaptım, hazırladım. Bakın bunu da şöyle hazır lastik uyguladım bu parçamda. Bunu lastik üzerine kurdum. Bunu da lastiksiz kurduk. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz lastiği de yapabilirsiniz altına. Haroşa lastik de yapabilirsiniz. Bu lastiği de uygulayabilirsiniz. Bu lastiğin linkini isterseniz bırakabilirim. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız isteyenlere yorumlar kısmında linkini bırakabilirim. Evet, modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Model gayet güzel, gösterişli ve yapımı da oldukça kolay. Modelin arka yüzü de şöyle. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka, süveter, hepsinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapımı da oldukça kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız arkadaşlar bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.